Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte karede görmüş olduğunuz telefon çantası yapımını çalışacağız. Böyle dilediğiniz renklerde renk telefon çantaları yapıp sevdiklerinize hediye edebilir veya satışını gerçekleştirebilirsiniz. Telefon çantamızın bu şekilde kendi kısmında açma kapama yeri için şöyle kendinden düğme ve bir aparat yapıyoruz arkadaşlar. İç hacmi bir telefonunuzun rahatlıkla sığabileceği, şu an piyasada en büyük telefonu bile rahatlıkla sığabileceği bir hacimde. Cüzdan vesaire küçük cüzdanlarınız varsa içine yerleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz son zamanlarda telefon çantaları oldukça revaçta, en çok örülen çanta kategorisinde. Telefon çantamızda şöyle bu şekilde simli polyester makrome iplik kullandım arkadaşlar. Tam tamına 100 gram kadar ipliğimiz yetiyor. Elimde görmüş olduğunuz yumaklar 200'er gram arkadaşlar. Tam ölçüm yaptığımda elimde 100 gram kadar polyester makrome ipliğim artmış oldu. Karede görmüş olduğunuz bu tarz bir çanta 100 gram makrome iplikten rahatlıkla çıkıyor. Makrome ipliğimizin çapı arkadaşlar 1 milim. 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Elinizin sıkılık ayarına göre tığ numaranızı 3,5 milimde tercih edebilirsiniz. Çantamızın eni yaklaşık olarak 12 santim. Boyu yaklaşık olarak 18 santim. Çantamızın sap uzunluğu da 110 santim. Sizler kendi ölçünüze göre veya çantayı ördüğünüz kişiye göre çanta sap uzunluğunu da belirleyebilirsiniz. Detaylı yapım videosuna geçmeden önce hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu videoyu beğenirseniz ve güzel görüş ve düşüncelerinizi yorum olarak bırakırsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi çantamızın detaylı anlatımına geçelim. Telefon çantamı yaparken öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım kilit işlemini arkadaşlar zincir sayılarına eklemeyeceğiz. Şimdi zincir çekmeye başlayacağım. 24 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24 adet zincirimi çektim. Şöyle zincirimin ölçüsü 12,5 santim arkadaşlar. 24 adet zincirimi çektikten sonra taban kısmı ile başlayacağız. Şimdi ilk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren örmeye başlayacağım. Buraya dikkat arkadaşlar. Artık öğrendik ama ilk defa öğrenen arkadaşlarım için tekrarlamış olayım. Taban yaptığımızda zincirimizin üzerine çıkarken bakın şu kısımlarına batarak örmüyoruz. Zincirimizin arka kısmını çeviriyoruz ve arka kısmına bakın şöyle diş kendini belli eden tek bir ilmekler var arkadaşlar. Bunlara batarak öreceğiz. Bunlara batarak örmemizin nedeni taban kısmında normal bir şekilde bakın buraya batarak ördüğümüz zaman taban kısmında orta yerde bir açıklık oluyor. Bu açıklığı istemiyoruz. Bu yüzden zincirimizin arkasını çeviriyoruz ve arka kısımlarında kalan ilmeklere batıyoruz. İlk zincirimi örmüyorum. İkinci zincirimden itibaren arkadaki ilmeğini buluyorum. Bakın batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğime, ikinci zincirimdeki ilmeğime 3 sık iğne birden yapacağım. İlkini yaptım. 1, 2 ve 3. Şimdi kalan her bir zincirimin arkasındaki ilmeği alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir diğer tabirle her bir zincirime bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda bir zincir kalana kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın zincirlerimin arkasında kalan ilmekleri alarak örüyoruz. Bakın son bir tane zincir kalana kadar örmeye devam ettim. Şimdi bu kalan son zincirime normal bir şekilde batıyorum arkadaşlar. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve yine bir tane sık iğne yapıyorum. Hatırlayalım, baştaki ilk zincirime 3 sık iğne birden yapmıştım. Şimdi bu noktaya da 3 sık iğne birden yapacağım. Bir tane sık iğne yapmıştım. Hemen şimdi ikinci sık iğnemi yapıyorum ve bir tane daha batıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Şimdi zincirimin karşı tarafına geçtim arkadaşlar. Dikkat. Şimdi burada her bir sık iğnenin karşılığına gelen ilmeğe batıyorum ve bir tane sık iğne yapacağım. Şöyle bakın.
Bu sefer normal bir şekilde batıyorum. Arkadan şu ilk ipliğimi de yürütüyorum arkadaşlar. Kalan ipliğimi de şöyle yürüterek öreceğim. Battığımız noktalar bakın şuralar. Şöyle her iki ilmeği alıp ikisine birlikte batarak sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın son bir zincirim kalana kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaptım ve şu an ilk sıram bitti. Bakın toplamda 48 adet sık iğne elde ettim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ilmek kaydırma yaparak ilerlemeyeceğiz. Çok kolay bir yöntem göstereceğim size. Direkt spiral bir şekilde öreceğiz. Yani ne demek bu? Bakın son bitişi yaptım. Buraya dikkat edin. İlk yaptığım sık iğne burası arkadaşlar. Hemen bu sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıp tekrar sık iğne yapıyorum. Bakın direkt bir önceki sıranın sık iğne tepesine battım ve sık iğne yaptım. Burada tek yapmanız gereken buradaki sıra başına başladığınız yeri bir ilmek belirleyici veya işte bir farklı renkte bir iplik yardımıyla bu kısma ayırmanız. Her sıra başında arkadaşlar ilmek belirleyicini takarak sıraya başlayacağız. Bakın ne yaptım? Direkt sık iğne yaparak başladım. Şimdi her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Yapmam gereken işlem bu arkadaşlar. Herhangi bir arttırma yapmadan, bakın zaten kendisi şekilleniyor. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın şu an ikinci sıramdayım. Tabana çıktım. İkinci sıram örüyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci sırada da sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Sıra sonunda ne yapacağız onu da göstereyim. Herhangi bir farklı bir işlem yapmıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve devam edeceğim. Sadece ilmek belirleyicimi yaptıktan sonra sıra başına takmayı unutmuyorum. Yapmam gereken işlem arkadaşlar tamamıyla bu şekilde. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne ve her bir sırada da 48 adet sık iğne sayımı koruyorum. Şimdi ördükçe zaten şekilleniyor. Bakın çantamın taban kısmı bu şekilde devam edeceğim. Şimdi gelin bakalım. Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra düz bir şekilde hiçbir arttırma yapmadan sık iğne öreceğim. Daha doğrusu şöyle, taban kısmında başta ve sonda 3'er tane arttırma yapmıştık. Taban kısmını çıktıktan sonra arkadaşlar 5 sıra düz öreceğim. Ve 48 sıra sık iğne sayımı koruyacağım. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeğe bir sık iğne yapalım. Sadece dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sıra başına geldiğiniz zaman her bir sırada ilmek belirleyicini tekrardan başladığınız sıranın başına takmanız. Baştaki taban sıramla birlikte arkadaşlar bakın toplamda 6 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi bu noktada hemen size de ölçü vermek istiyorum. Soran arkadaşlarımız oluyor çünkü şöyle bakalım. Bakın eni şu an tam 12 santim. Düz örgülerimin başlangıç noktasından boy olarak ölçüsü de yaklaşık olarak 3,5 santim. Ve şimdi modelime başlayacağım arkadaşlar. Bakın çantamızdaki şuradaki örgü modellerine başlayacağız. Bu noktada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın hiçbir işlem yapmadım. Zincir çekmedim. Direkt en son sık iğnede kalmıştım. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Alttan ilk gelen ilmek boşluğumu yani sık iğne boşluğunu atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Arkadan bir ilmek alıyorum. Tığımın üzerinde bakın 3 tane ilmek var. İlk ikisini ve diğer ikisini birlikte örüyorum. Bakın burada bir boşluk oluştu. Çünkü bir tane ilmek atlamıştık. Şimdi tığımın üzerine tekrar alıyorum. Ve bu atladığımız ilmeğe bakın şöyle ön taraftan batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Ve şöyle uzatıyorum hafiften ilmeklerimi. Bakın tığımın üzerine yine 3 tane ilmek oldu. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Şimdi devam ediyorum. Yalnız devam etmeden önce mutlaka bakın başladığım noktaya şöyle ilmek belirleyici takarak sıramı belli ediyorum. Şimdi tekrar tığımın üzerine aldım. Ne yapıyoruz? Bir tane ilmek
atlıyoruz. Bakın normalde buraya batmam lazımdı. Buraya atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örüyorum. Bakın boşluğum oluştu bir tane ilmekten dolayı. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bakın bu sefer ön taraftan atladığım boşluktaki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımda bakın 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, diğer ikisini örerek ikili trabzan yapıyorum. Devam arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım. Ne yapıyoruz? Artık öğrendik. Bir ilmek atlıyoruz. Bir boşluk. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp normal bir şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer önden batıp arkadan ilmeğimi çıkartıp bakın bir ikili trabzanda bu noktayı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm sıra boyunca aynı işlemleri yapacağım. Bir atla, ikinciye bat, ikili trabzan yap. Yine tığın üzerine al. Bu sefer atladığın ilmeği önden bat. Bir ikili trabzan yap. Bakın bu şekilde arkadaşlar ilmek belirleyicimin oraya kadar devam edelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar oluşan modelimizi de. Bakın şu anda bile görüntüsü çok güzel. Şimdi son 2 tane ilmeğim kaldı. Onları da yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğime batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Ne yapıyorduk? Boş bıraktığım ilmeğe önden batıyordum ve çapraz ikili trabzan yapıyordum arkadaşlar. Bakın sıramın sonuna doğru geldim. Toplamda 24 adet şöyle ikili gruplarımız oluştu. Şimdi bitişi nasıl yapacağız? Bakın ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen herhangi bir işlem yapmadan ilmek kaydırmadır, zincirdir vesaire hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın sadece ilmek belirleyicimi buradan çıkardım. Çıkardığım yere battım. Arkadan ilmeğimi aldım ve sık iğne yaptım. Tekrardan yerimi belli etmek için ilmek belirleyicini tekrar yerleştirdim. Ve şimdi her bir ilmeğe bir tane sık iğne gideceğim. Çünkü bu sıra benim sık iğne sıram olacak. Modelimizi hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bir sıra ikili grubumuz, bir sıra sık iğne grubumuz. Bir sıra ikili, bir sıra sık iğne. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. O yüzden biz şu anda arkadaşlar sık iğne sıramızı yapıyoruz. Yapmamız gereken işlem şu. Her bir bakın ilmeğe bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın her bir ikili trabzanın tepesine de diyebiliriz. Bakın tepe noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın gelen sık iğne tepe noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Pardon, ikili trabzan. Gelen ikili trabzan tepe noktasına batıp sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir arttırma yapmadan her bir gördüğüm bakın ilmek boşluğuna sık iğne yapıyorum. Toplamda 48 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir üst sıradan devam edeceğim. Yapmam gereken işlem dikkat. Şimdi bakın arkadaşlar sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi tekrardan ikili gruplarımı trabzanlarla ikili gruplarımı yapacağım. Bu noktada tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve ilk gelen ilmek boşluğunu bakın atlıyorum. İkinci ilmek boşluğuna batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve atladığım ilmek boşluğuna önden batıp arkadan ilmeğimi alıp çapraz ikili trabzan yaparak ilk ikili grubumu oluşturuyorum. Hemen sıramın başının belli olması adına bakın şu noktaya ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu sıra aynen bir önceki sırada yaptığımız gibi, yani ikili grupların orada yaptığımız gibi arkadaşlar. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Bakın bir ilmek boşluk atlıyorum. İkinci gelen ilmeğime batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Boş bıraktığım ilmeği önden batıp çapraz ikili trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde bu sırayı devam ediyorum.
Toplamda 24 adet ikili trabzanlı grubumuz olacak. Sıra sonuna geleceğim arkadaşlar. Sıra sonunda bitişi aynen bir sonraki gelen bakın ilmeğe sık iğne yaparak başlayacağım. Sıramız tamamen böyle gidecek arkadaşlar. Bakın bir sıra ikili trabzan grubum, bir sıra sık iğne. Bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 tane ikili trabzan grubum olana kadar devam edeceğiz bu şekilde. Aralarda da bir sıra sık iğne. Tekrarlıyorum. Bitişlerde herhangi bir ilmek kaydırma veya zincir çekme yöntemiyle değil, spiral bir şekilde ilerliyoruz. Direkt sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 9. ikili trabzanlı grubumu da tamamladım. Bir sıra ikili grubum, bir sıra sık iğne, bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördüm. En son ikili grubumu bitirdim. Şimdi bu noktaya kadar da ölçü vermek istiyorum size. Yaklaşık olarak 17,5 santim. Şimdi çantamızda şu kısmını öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 sıra sık iğne yapacağız. Hemen devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve ilk gelen ilmeğe bakın. İlk gelen ilmeğime tığımın üzerine herhangi bir ilmek almadan, herhangi bir zincir çekmeden direkt ilk gelen ilmeğe batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrardan sıramın belli olması adına ilmek belirleyicimi buraya takıyorum ve her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak sıramı başlatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 sıra sık iğne öreceğiz. 3. sırayı birlikte yapmamız gerekiyor. Çünkü 3. sırada arkadaşlar çantamızdaki şu kısmı yapacağız. Açma kapama yerindeki. Dolayısıyla 2 sıra boyunca düz bir şekilde her bir ilmeği bir sık iğne örelim. Toplamda her 2 sırada da sıra sonunda 48 sık iğnemiz olacak. 2 sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Şimdi dikkat arkadaşlar, birlikte öreceğiz. Hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar yerine yerleştiriyorum. Şimdi sayıyoruz. 1 2 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu noktada zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 17 18 zincir çektikten sonra alttan sayıyoruz. 1 2 3 ilmek atlayıp 4. ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde çantamın etrafını döneceğim. Böyle her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Ta ki ilmek belirleyicinin oraya gelene kadar arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Sıramın sonuna doğru yaklaştım. Bakın son sık iğnelerimi yapıyorum. En son bitişe arkadaşlar ilmek belirleyicini çıkartıyorum bu noktada. Ve hemen arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın burada diğer ilmeğimin arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Ve ipliğimi kesiyorum. Bu kalan ipliğimi bir iğne yardımıyla çantamın iç kısmından gizleyeceğim ama öncelikle şu kısımdan da şöyle daha pürüzsüz hale getirmek istiyorum. Evet, şimdi bu kalan ilmeği arkadaşlar çantamın iç kısmından yürüterek gizleyeceğim. Evet, böylelikle bakın çantamızın bu kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi çantamızın açma kapama yerindeki düğme kısmını
ve ucundaki püskül kısmını yapacağız. Dilerseniz önce püskül kısmını yapalım. Daha sonra düğmeyi birlikte örelim. İpliğimi bu şekilde tutuyorum. Bakın yaklaşık olarak 4 parmağımı hafiften aralarını açık olacak şekilde tutuyorum. Buradaki ölçü ortalama olarak 7 santim arkadaşlar. Şöyle sarmaya başlıyorum. 9 defa saracağım. Ve hepsinin yan yana olmasına dikkat edelim. 2, 3, 4 ve 9. Şimdi dikkatlice çıkartıyorum. Şu kısmından diğer elimdeki iplikle sarmaya başlıyorum. Sıkıca sarıyorum. Şöyle bir miktar uzun bir iplik bırakacağım arkadaşlar. Ve ipliğimi bu kısımdan kesiyorum. İğneme geçiriyorum ipliğimi. Bir noktada bir tık açıklık bırakıyorum. Arasından düğüm yaparak geçireceğim. Sıkılıyorum. Şu kısımdan arkadaşlar tam orta noktasından buluyorum. Üst kısma geçiyorum. Ve tüm bu ilmekleri üst kısımdan da topluyorum. Şimdi uçlarını kesiyorum. Siz daha fazla hacimli olmasını istiyorsanız arkadaşlar sarım sayısını arttırabilirsiniz. Hazırladığım bu püskülü yine iğne ve iplik yardımıyla tam bu noktanın uç kısmına dikiyorum arkadaşlar. Böylelikle püskül yapımını da tamamlamış olduk. Şimdi düğme kısmını birlikte örelim. Düğme yapımı için ipliği parmağıma sardım. Şöyle çapraz bir görüntü oluşturdum. İçinden ipliğimi geçirdim ve bir tane zincir yaptım. Biz buna örgüde sihirli halka diyoruz. Halkamızın içine şimdi 8 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hafiften kapatıyorum. Şuradaki uçtaki kısmı çekerek. Şimdi sık iğnelerimi kapatacağım. İlk sık iğnenin tepesine battım. Arkadan bir tane ilmeğimi çıkarttım. Ve diğer ilmeğimin arasından geçirerek ilmek kaydı yaptım. Şimdi düğme formunu oluşturmak için orta kısmına batıyorum. Ve ilmeğimi uzatıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Çıkardım. Bir sık iğne daha. Bakın 2. Ortadan battım. Çıkardım. 3. Buradaki ipliğimi de aradan yürütüyorum. Ortadan battım. Uzatıyorum. 4. Bu şekilde sık iğneler yapıyorum. 10. Devam ediyorum. Şöyle. 11. Bir tane daha yapacağım. Ve 12. Şimdi örgümü çeviriyorum. Şöyle ön kısmından şu şekilde ördüğüm sık iğneleri bir araya topluyorum. Ve bakın arka kısmında zaten düğme formu oluşuyor. Bu noktada uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Daha düzgün bir hal almasını istiyorsanız bu arkadaki iplikleri böyle bir iğne ve kendi ipliğiyle bir araya da toparlayabilirsiniz. Ben de bir miktar toparlama işlemi yapıyorum. Ve düğmem hazır oldu. Şimdi bu düğmemi çantamın bakın tam kapak kısmının orta kısmına şu noktaya aynı ipliğiyle dikişini sağlıyorum. Çantamızı ana hatlarıyla bitirdik. Şimdi çantamızın sap kısmından devam edelim. Şöyle tuhafiyelerde satılan çanta aparatları var. Çantamızın birinde aparatlı çalışacağım. Birinde aparatsız çalışacağım. Sizler de eğer elinizde varsa aparat kullanırsınız. Elinizde yoksa da direkt örersiniz arkadaşlar. Çanta sap kısmını aparatsız örecekler için arkadaşlar bir miktar ip bırakarak başlayacağız dikiş için. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Kilit işlemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra örgümü şöyle arkasını çeviriyorum ve arka ilmeğinden alarak bir tane sık iğne örüyorum. Ve çeviriyorum.
şurada kalan, arka kısmında kalan 2 ilmeği alarak sık iğne yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bakın arka kısımda, şu kısımda kalan 2 ilmeği birden alarak sık iğne yapıyorum. İlk başta örmek biraz zor oluyor. Ördükçe daha rahat almaya başlıyorsunuz. Evet, ilmeğimi uzatıp sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Bakın arkadaki 2 ilmeği alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın hafiften oluşmaya başladı. Çeviriyorum. Arkada kalan 2 ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Çevirdim, arkadaki ilmeği aldım, sık iğne yaptım. Çevirdim, yanda bakın. Arkada dediğim yanda aslında arkadaşlar. Yandaki 2 ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Yandaki 2 ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Aparatı kullanarak kordon örmek isteyen arkadaşlarım için de hemen göstermek istiyorum. İpliğimi alıyorum. Burada uzun tutmamıza gerek yok. Çünkü dikiş yapmayacağız. Direkt çanta aparatıyla yerleştireceğiz. Kilit işlemi yapıyorum. Ve çantamızın buradaki aparat kısmını alıyoruz. İster yuvarlak olsun, ister normal yatay olsun, hiç fark etmez. Arkasından ilmeğimi alıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan ilmeğimi arkadan geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hafiften döndürüyorum böyle. Bakın arkada, yanda daha doğrusu kalan ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Yanda kalan, bakın, ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Yanda kalan ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. Bu da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sadece başlangıç kısımları farklı. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. İstediğim uzunluğa gelince arkadaşlar bitişi tekrar diğer aparat kısmına dilerseniz dikerek, dilerseniz de tığ ile sık iğne yaparak gösterdiğim şekilde bitiş kısmında tamamlıyoruz. Çanta sapımı tamamıyla bitirdim. 110 santim kadar oldu arkadaşlar. Şimdi diğer aparatı da nasıl takacağız hemen size göstermek istiyorum. Şimdi bakın şu şekilde tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Aynı bu noktadan batıyorum. Aparat kısmını buraya yerleştiriyorum. Ve arkasından bu şekilde geçirip sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane daha ilmeğimi geçiriyorum. Ve bir sık iğne daha yapıyorum. Ve böylelikle aparat kısmını buraya yerleştirmiş oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkılayıp buradan ipliğimi kesiyorum. Buradaki ipliği arkadaşlar bir iğne yardımıyla iç kısmından gizliyorum. Gelelim bir diğer kordonumuza. Bu çanta aparatı olmadan yapıyorduk arkadaşlar. Hatırlayalım. Bu noktada bakın sık iğnemi yapıyorum. Ve direkt uzunca bir iplik bırakıyorum dikiş için. İpliğimi kesiyorum. Ve burada da çanta sapımız hazır. Bu da aparatsız olanı. Aparatsız olanı arkadaşlar direkt şöyle iç kısımlardan bir iğne yardımıyla dikişini sağlıyoruz. Aparatlı olan kısmında direkt çantanın bu kısmından aparatlarını yerleştirerek çantamıza takıyoruz. Çanta sap uzunluklarımı 110 santim çalıştım arkadaşlar. Sizler kendi ölçülerinize göre veya isteğinize göre çanta sap uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı için destekleriniz çok önemli. O yüzden beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda görüş ve önerilerinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.